içeceğinizi düşünüyorum ama Nedir o? kanka. Churchill. Bildiğimiz Churchill. Evet. İzmir'den çıkma bir içecekmiş. Bostan'dan çıkmış. İzmir'den. Aslında her zaman tüketiyoruz da hiç İzmir'den çıktığını falan bilmiyordum yani. Şaşırdım. Olur, neden olmasın? Ben bununla ilgili daha önce hiçbir yerde bir şey duymadım. Yani yaz aylarında fazla tüketilen bir içecek. Kahvenin yanına iyi gidiyor. Baş ağrısı ve mide ağrılarına iyi geldiğini söylüyorlar ama İzmir'den çıktığını ilk defa duydum. İlgi çekici bir hikaye. Hem onu anlatalım. Bilmiyorum, güzel bir şey çıkar ortaya diye düşünüyorum. İki kişi insanlarla röportaj yapsın. Çünkü hani adı Churchill, yabancı birinden çıkmış gibi duruyor. Onlara hani bunu soralım. Diğer iki kişi de Bostanlı'da nereden çıktığını bulsun. O zaman Asya ile ben Bostanlı'ya gideyim. Hikayeyi araştıralım. Olur. Biz de Ahmedu'yla röportaj yapabiliriz. Olur. Tamamdır. Bostanlı'da inelim. Ondan sonra yani kafelere sorabiliriz. Ne Evet, bileyim. evet. Bir yere gidelim, insanlara soralım hani nereden çıkmış. Anlatım iskelesindeki insanlara da sorarız. Olabilir yani, insanlara soralım nereden çıkmış abi, biliyor musunuz? Bizi yönlendirirler orada diye düşünüyorum. Ondan sonra da buluruz artık. Buluruz. Bulduktan sonra da bizimkileri ararız. Hep beraber gideriz. Onlar nerede şu an? Onlar şu an konaktalar, röportaj yapıyor. Tamam tamam. Zaten öyle oldu da çocuğuna bakınca. Tamam, şey yaparız, sorun değil. Bir bakalım, soralım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Churchill hakkında ne biliyorsunuz? Churchill'ın insan vücuduna iyi geliyor. Churchill'ın günlük hayatta herkesin kullanması lazım. Tuz, limon ve sade sodayla güzel servis edilip daha sağlıklı günlük hayatta kullanılması lazım. Soda, limon ve tuzla karışımı olan ferahlatıcı, ayıltıcı özelliği olan sodalı bir içecek. Çok alkol içenler bulmuştur herhalde. Genelde alkolden sonra içiyorlar ya ayılmak için. Yani mantıken öyle düşünüyorum. Türk içecek mi, yabancı bir içecek mi Churchill sizce? Yabancı. Yani belki Türkiye'de nadir görülen bazı mekanlarda, daha elit yerlerde ama yabancılardan gelmesi biliniyor yani. Vallahi bu bizim kendi uydurmamız. Yani Winston, şimdi Churchill deyince benim aklıma da Churchill deyince benim aklıma da ilk şey yaptım. Winston Churchill geldi. Dedim acaba onunla alakalı bir şey mi soracaklar da sonradan Churchill deyince. Vallahi bu bizim kendi şeyimiz. Başka bir ülkelerde olduğunu pek zannetmiyorum ama belki onlarda da farklı bir uygulama vardır. İsminin yabancı olmasından kaynaklı mı Yani sizce? bence de. Churchill çünkü yabancı yani. Churchill'ın Türkçe ismi o. Sizce biliyorsanız ben de bileyim yani. Valla Türkiye'den çıkmıştır herhalde. Sonuçta limon ve sodadan oluşan bir şey içecek. Türkiye buldu diyelim bunu. Türkler içiyor. Türkiye'nin olsun. Burada birileri biliyordur bence, sorsak mı? Olur ya, zaten balıkçı barınağı yani, tanıyor neden bence Evet vardır. evet, vardır Ülkede birileri. Dur bulunuruz. bakalım. Olur olur, güzel olur. Bakalım birileri var mı? Var şurada. Churchill varmış burada. Churchill yapıyorlarmış. Buradan çıkmış. Kim yapıyordu? Evet evet eskiden Churchill Ahmet'in yeri vardı. Şu ağaçlar var ileride. Çitlenbik ağaçları dedikleri yer. Orası kahvehaneydi, kafeteryaydı daha doğrusu. Ama bu ikinci yeridir. İlk yerimiz Bostanlı İş Bankası'nın hemen karşısında olan tahta iskelemizdir. Orada ufak bir yerde orayı işletiyordu. Kendisi aynı zamanda iyi bir paragatçıdır. Balıkçı yani. Balıkçılık yapardı. Bütün gençler, biz hatta balıkçılar herkes oradaydı. İşletme sahibi Levent Bey diye biri vardı. Biz Levent Bey'i nerede arasak, nerede bulabiliriz? Valla Levent Bey en son duyduğum kadarıyla bu Karadeniz tarafında bu şey işi yapıyormuş, böyle petrol dedikleri benzin istasyonlarına mal götürüyor falan diye duydum ben. Daha görüşmedim kendisiyle, bilmiyorum ama duydum ya, buralarda söylentiler öyle yani.
Ay çok güzel bilgiler aldık burada. Evet bulduk zaten yeri burasıymış. Şimdi öncelikle bizimkileri arayalım. Bir onlara- yemeğe geçelim, Aynen. konuşalım. Bir haber verelim, hem yemekte konuşuruz. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Ah dur bizimkileri arıyor. Ne yaptılar acaba? Alo? Vallahi biz insanlarla bir konuştuk. Churchill hakkında neler biliyorlar bir onlara soralım dedik. Siz ne yaptınız? Vallahi biz de ne yapalım? Mekan hakkında bilgiler aldık. Birkaç şey aldık. Yani birkaç insana daha sorarsak daha iyi olabilir. Tamam. İyi o zaman Karşıyaka'da buluşuruz. Aynen olur, tamam. Karşıya kadar haberleşelim. Görüşmek üzere. Hadi gidelim. Bak sağına dur. Aa bak ben seni görüyorum. Gel. Gel. Buradayız gel. Hoş geldiniz. Selam. Ne haber? İyi. Vallahi arkadaşlar. Çok güzel bilgiler bulduk. Siz ne buldunuz? Neler aldınız cevap olarak? İnsanlarla ya işte genel olarak böyle yani bilmiyorlar. Evet içiyorlar ama nereden geldiğini pek bilmiyorlar. Bizim gibiler. Bakalım. Vallahi kurt gibi acıktım, yemek yiyelim. Ben de öyle. Ondan sonra bizim bilgilerle bence güzel yerlere ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Bir de ayran alabilir miyim? Tabii ki. Kaç tane? Ben de alayım. Aynen. Böyle. Bir de bir arkadaşımıza da. Bir 3 tane tane daha. ayran. Abiye sorsak mı acaba hatırlamıyorum. Abi biz sana bir şey soracağız. Buyurun. Biz Churchill, Ahmet'in yerinde oğlu varmış. Churchill Levent'i arıyoruz. Nerede bulabiliriz? Onu biraz zor bulursunuz ama onu bulabileceğiniz kaynaklar var. Nerede Burada bulabiliriz? Balıkçı Doğan'ın kardeşi Şafak abiyle görüşebilirsiniz. Başka? Komikov Hakan Bey'le görüşebilirsiniz. Komikov derseniz Bostan'da tanımayan yoktur, herkes bilir. Lakabı mı konu? Lakabı. Tamam. Onlar size gerçekten bu işin hani detaylarını bilen, tarihini bilen, tarihçesini bilen insanlar her türlü detayları verebilir. Tamamdır abi. Teşekkür Onlarla ederim. görüşebilirsiniz. Gene bulamazsanız ben buradayım. Tamamdır. Sağ olasın. Hadi afiyet. Tamam. Soralım bakalım. Şafak abiyi bence buluruz burada. Biz Şafak Bey'i arıyoruz ama kendisi burada mı? Ne için aramışsınız? Abi biz Churchill konusunu araştırıyoruz. Onun bu konu hakkında bilgisi var dediler. Churchill Ahmet'e ne yapacaksınız? Rahmetli oldu artık. Siz nereden tanıyorsunuz Ahmet Bey'i? Ben de balıkçıyım, o da balıkçıydı. Aynı limanda çalıştık. O kahvecilik yaptı sonradan. Kayıkları da vardı. Dalyancılık yaptı. Neyse, isterseniz oğlunu arayayım. Oğlunun telefonu var bende. Levent Pendikli. Olur. Levent abi aynen onu da arıyoruz aslında. Bak, Churchill. Aa evet Churchill diye kayıtlı. Arıyorum o zaman. Ara. Yes'e bas, yeşile. Alo. Levent Bey merhaba. Şöyle biz Hakan abinin den aldık numaranızı. Onun yanındayız şimdi. Biz bir Churchill belgeseli çekmek için size iletişim sağlamak istiyoruz. Alo, Levent abi merhaba. Biz geldik ama sen neredesin? Tamam. Geliyoruz hemen. Hadi bakalım. Levent abi merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Churchill Ahmet'in yanına hoş geldiniz. Churchill Levent. Biz Bostanlı'nın yerlisiyiz. Esnaflık yaptık, balıkçılık yaptık. Ondan sonra bir balıkçı barınağında bir ufak dükkan, balıkçılara çay kahve. Ondan sonra İş Bankası'nın orada dükkan, orası yıkıldı, yol oldu. Ondan sonra Yüksel Çakmur Bey yıktı orayı. Ondan sonra bize bu işini Churchill'in yeri de gün batımı orada bir yer gösterdi. Orayı yaptık, büyüttük. Churchill Ahmet'in yeri de. Ondan sonra ilk peşin bizde
ağaçtan sandalyeler, ağaçtan masalar vardı. Ne kadar talebe, erkek olsun, bayan olsun, hepsi bizim müşterilerimizdi. Parası olan geliyordu, olmayan geliyordu. Hepsini babam karşılıyordu. Churchill'in yeri bizim önce balıkçıların, sonra da herkesin dahil olduğu bir yer oldu. Yani öyle bir oldu ki herkes orada buluşmaya başladı, oturmaya başladı. Çok iyi bir kafeterya oldu, kahve kafeterya oldu. Orada herkes gelip oturdu, herkese açıktı orası. Kendisi çok iyi bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. 4 kişilik bir arkadaş grubu Hakan Hoca'ya misafir olduk ve kendisi bizi bizim dönemde, şu anda tam konum nerede bilemiyorum ama Mendirek olarak tabir ettiğimiz Bostanlı'da salaş bir mekana götürdü. İşte baktığımızda 7'den 70'e herkesin olduğu bir müşteri kitlesi vardı ve belli bir alanda kadınlar masalarda, belli bir alanda böyle 50-60 yaş grubu erkekler bir masada ve gençlerin de olduğu bir grup var. Şimdi biz denizden gelirdik. Sabah kahveye girerdik. Çayımız, mayımız hazır falan fıstık. Sobamız yanar, jartımız yanar. Her neyse. Yani balıkçıya gerekli olan bir yerdi. Bir yer yaptık şimdi ama ufak. Şimdi personel muhabbeti, nöbetçi muhabbeti. Churchill rahmetli o yoktu. Nöbetçisi vardı, temizlikçisi vardı. Her neyse. Eyvallah. Yani bizim barındığımız bir yerdi. İsmet İnönü Mitik'e geliyor, Belkahve'ye. Yüksel Çakmalı'la babam samimi oldukları için karşılamaya gidiyorlar. Orada konuşurken Mitik'e İsmet İnönü babamın lakabını orada koyuyor. Churchill gibi diyor, adam diyor, karşımda diyor benim diyor. Biz ona Ahmet amca derdik, yaşıtları Churchill derdi. Churchill lakabı ona Cumhuriyetçi, Atatürkçü olduğu için. Burada herkesin bir lakabı vardır Bostanlı'da. Barus Süleyman vardı, Partal Ahmet vardı, Tilki Selim vardı, Tilki Bahattin vardı. Her neyse. Burada isim geçer ama lakap daha çok geçer. Babam her akşam 2 bardak rakı içer. 2 düble rakı içer. Bir gün öyle muhabbet ederken mekanda, Churchill'in yanında bir limon sıktırıyor. Bir de sade soda istiyor, bir de tuz istiyor bizden. Baba dedim hayırdır, ne yapacaksın? Bir fikir geldi diyor aklıma diyor. İlk başın limonu sıktık, bardağa koyduk, su bardağına biraz tuz attı. Sade sodayı aldı eline, çalkalamaya başladı. Bardağı köpürmeye başladı. Babam bir yudum aldı, bir daha şey yaptı, köpürüyor, içiyor. Güzel bir şey oldu, müşteriler gördü. Ahmet Bey ne içiyordu? Dedim, soda dedim. Sodanın içinde başka bir şeyler var dedi. Babamın dedim fikri o dedim. Bize de yapar mısınız, eder misiniz? Dedim, babama bir soralım. Ondan sonra dedim, geçirelim dedim. Babamla görüştük ettik. Abilerim olsun, ben olayım. Müşteriden dedi, talep varsa dedi. Yalnız dedi, bir isim söylerim dedi ben dedi. O ismi koyacaksınız dedi ona dedi. Churchill soda. Ahmet amca göndersene bir Churchill dedi ve bize böyle büyük bardaklarda üstü köpük, altında böyle bulanık bir sıvının bulunduğu bardaklar geldi ve şüpheyle baktık açıkçası. Dediğim ilk yudumu aldıktan sonra bardak bitti. Hani fondip dediğimiz olay.
Ve ben bir tane daha istedim. Dedim ki bu ne arkadaş dedim ya, işte Hakan Hoca dedi ki bu Churchill dedi. Bu Ahmet amcanın ürünü dedi. Bu dedi bizim buranın milli içeceği. Bodrum'da bir Churchill soda istedim. İçine nane atmış. Olmaz. Churchill şeyini bozmayacaksın. Churchill soda odur yani. Kimisi getiriyor buz koyuyor içine. Tadı kaçar. Su olur. Şu fotoğraf çok önemli bir fotoğraf. Pelikanların denizde olması lazım. Pelikanları gördüğünüz gibi hepsi karada. Churchill Ahmet'in ön tarafında. Hepsi karada. Burada Mustafa abim, garsonlar. Burada pelikanları besliyoruz. Her gün 25 kasa balıkhaneden rahmetli babam balık getiriyordu. Sardalya balığı, hamsi balığı. Pelikanlar mutfağı bile biliyordu yani. Pelikanlar hatta onlar çıkardı. Pelikanları karaya onlar çıkardı. Alıştırdılar. Orada 15 tane pelikanlar devamlı insanlar içinde dolaşırdı yani. Onların döneminde oldu onlar. Ahmet amcanın, Churchill Ahmet'in yerini baz alırsak, biz oraya gittiğimizde ailelerimizin kafasında en ufak bir şüphe olmazdı. Yani ne içecek, ne yiyecek, Allah muhafaza kötü bir alışkanlığa yönelecek bir ortam mı diye bir kere böyle bir konu olmazdı. Savcılar geliyordu, hakim beyler geliyordu, herkes geliyordu. Yani talebeler olsun. Ondan sonra anneleri beni arıyordu. Kızım sizde mi? Burayı söylediler. Ben diyordum, bakıyordum burada diyordum. İçim rahat etti diyordu. Bütün yani kızların anneleri olsun. Hepsi beni arıyorlardı yani. Başka yere mi gittiler, şey mi yaptılar diye. Anneleri de çok rahat ediyordu. Akşam da annesiyle beraber geliyordu bu sefer. Öyle güvenilir bir yer. Churchill ismini kullanan çok. Kokoreççide yazıyor Churchill. Churchill'in yeri şimdi isim yapmış. Her neyse. Ama hiçbiri gerçek Churchill değil. Mekan kaç yılında yıkılıyor? 2002. Aynı işi devam ettim. Ondan sonra rahmetli Ahmet Periştin'e şey yaptı. Geldi bir gün ne burası işte Churchill'in yeri. Daha önceden de gelmişti mekana görmüştü. Ben burayı yıkacağım. 2 katlı yer vereceğim size. Ama ömrü yetmedi. Bir arkadaşımızın üzücü bir haberini aldık. Orada birlikte zaman geçirdiğimiz, sabahladığımız, güneşin doğuşunu izlediğimiz, ağladığımız, güldüğümüz, bizim için kıymetli bir arkadaşımızın üzücü haberini öğrendik ve orada onun hatırasını yad etmek için gidip bir bardak Churchill içmek istedik. Yoktu. Yani onun yıkımını anlatamam. Bizdeki o andaki 5 arkadaşta yarattığı hüznü anlatamam. Yani bunun sanırım kelimelerle çok tarifi yok. Ahmet amca buranın eski büyüklerinden, elini öperdim, ne yapayım? O konuşacak, ben dinleyeceğim. Beni de hüzünlendiriyor. Beni çok duygulandırdınız. Teşekkür ederim.